Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvan figürü battaniye yapımı part 13 ile devam ediyoruz. Bu bölümde panda, tilki, bir de ayıcık figürlerinin yapımını anlatacağım size. Arkadaşlar part 8'de ben bir kutup ayısı figürü yaptım. Yalnız bu kutup ayısı figürünü ben aslında panda diye yaptım. Yani video boyunca da kutup ayısının videosundan bahsediyorum. Video boyunca da ben hep kutup ayısı diye videoda figürümü lanse ettim. Yalnız figür bittikten sonra figürün kutup ayısından pandadan ziyade kutup ayısına benzediğini düşündüm. Hatta aynı mevzuyu çocuklarıma da sordum. Onlar da kutup ayısına benziyor dediler. Dolayısıyla dedim ki o zaman bu demek ki bir panda figürü olmadı. Biz bunu kutup ayısı figürü olarak battaniyemize ekleyelim. O zaman yeni bir, daha güzel bir panda figürü yapalım. Dolayısıyla bu figürü sonradan o kutup ayısına benzettiğim figürden sonra yaptım. Ama bu defa benzediğine inanıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda panda, tilki, bir de ayıcık figürlerim var. Bu figürlerin yapımını anlatıyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenip bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Panda figürü için arkadaşlar bakın yine sihirli halkanızı oluşturup sihirli halkanın içerisine 12 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Ardından ikinci sıraya geçtiğinizde bu bir önceki sırada yapmış olduğumuz 12 trabzanın her birinin tepe noktasına ikişer adet ikili trabzan yaparak sıra sonunda 24 adet ikili trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Bakın ben her ne kadar sırayı birleştirmiş olsam bile bakın söküp sizinle tekrar birleştireyim. Bakın arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz ikili trabzanın bakın şöyle tepe boşluğuna giriyorum. Bakın arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Ben bir adet zincirle yukarı çıktım. Pardon 3 adet zincirle yukarı çıktım. Bunu trabzan olarak kabul etmiyorum. Bu zincirden hemen sonraki bakın şurada benim bir trabzanım var. Bu trabzanın tepe boşluğuna batıp bir adet ilmek alıyorum ve bu almış olduğum ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırarak sıramı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. Hemen 3 adet zincirle öncelikle yukarı çıkın. Ardından ilk boşluğa hemen kaydırma yapmış olduğumuz boşluğa bakın tığınızın üzerine bir adet ilmek alarak boşluğa batıp çıkıp bir adet ilmek alıyorsunuz. Bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek var. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği yine birlikte çekerek ikili trabzan yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın bir sonraki boşluğa geçin. Buraya da 2 adet, pardon 1 adet ikili trabzan yapın. Yine tığınızın üzerine ip alın. Bir sonraki boşluğa geçin. Bakın buraya da yine bir adet ikili trabzan yaptık. Ardından arkadaşlar sonraki boşluğa 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın bunun için tığınızın üzerine ipi 2 defa dolayın. Şöyle şunu alayım arkadaşlar. 2 kere doladık. Sıradaki boşluğa girdik. Bakın tığımızın üzerinde 4 adet ilmek oluştu. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte, son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın bir adet üçlü trabzan yaptık. Yine 2 kere dolayın arkadaşlar. Aynı boşluğa bir adet daha üçlü trabzan yapın. Şimdi devam eden her iki boşluğa da sıradaki iki boşluğa da ikişer adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın yine 2 adet doladım ve sıradaki boşluğa geçip üçlü trabzanımı yaptım. Yine 2 kere doladım. Aynı boşluğa bakın bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Şunu tekrarlayacağım arkadaşlar olmadı. Şu son yaptığım üçlü trabzanı tekrarlıyorum. Bakın aynı boşluğun içerisine toplamda 2 adet üçlü trabzan yaptım. Dolayısıyla bakın bir tekrar edelim arkadaşlar. İlk boşluğa bir adet ikili trabzan, sonrakine yine bir adet ikili trabzan, bir sonrakine yine bir adet ikili trabzan olmak üzere 3 farklı boşluğa birer adet ikili trabzan yaptık. Bakın sonraki boşluğa 2 adet üçlü trabzan, sonrakine yine 2 adet üçlü trabzan yaptık. Şimdi bir adet daha üçlü trabzan yapacağız. Daha doğrusu bir sonraki boşluğa yine 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın bu bir. Yine 2 kere doladım. Aynı boşluğa ikinci kez üçlü trabzanımı yaptım.
Şimdi arkadaşlar devam eden iki boşluğa, iki ayrı boşluğa ikişer tane ikili trabzan yapacağız bu defa. Bakın bir kere doladım, sıradaki boşluğa giriyorum. Bu benim birinci ikili trabzanım. Yine bir kere doladım, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine ip doladım, bir sonraki boşluğa geçip yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu da ikinci ikili trabzanım. Şimdi sıradaki 3 boşluğa da birer adet tekli trabzan yapacağız. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Sıradaki boşluğa girdik. Bir adet ilmek aldık. Tığımızın üzerindeki 3 adet ilmeği tek seferde çekerek tekli trabzanımızı yahut çakma trabzanımızı yaptık. Yine ip aldık. Bir sonraki boşluğa geçtik. Yine tek seferde çektik. Tekli trabzan yaptık. Yine tığımızın üzerine ip aldık. Sonraki boşluğa geçerek yine bir adet tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi sonraki iki boşluğa da ikişer adet yine tekli trabzan yapıyoruz. Bakın bu birinci tekli trabzanım. Bu aynı boşluğa ikinci tekli trabzanım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Birinci tekli trabzanım ve aynı boşluğa ikinci tekli trabzanım. Şimdi ikişer tane de tekli trabzan yaptık arkadaşlar. Bakın bir sonrakine sadece bir adet tekli trabzan yapıyoruz. Sonraki boşluğa geçip 2 adet tekli trabzan yapıyoruz. 1, 2. Yine sonraki boşluğa geçip yine 2 adet tekli trabzan yapıyoruz. Bakın bu bir, bu da ikinci. Şimdi devam eden yine 3 boşluğa birer adet tekli trabzan yapıyoruz. Bakın bu birinci tekli trabzanım. Sonraki boşluğa geçtim. İkinci tekli trabzan. Yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın üçüncü tekli trabzanımı yaptım. Şimdi bakın bir sonrakine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir sonrakine de 2 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu 1, bu 2. 2 adet tekli trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bir sonrakine 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın tığımızın üzerine 2 defa doladık. Her 2 ilmeği birlikte çekerek toplam 3 defa da çekmiş oldum ve birinci üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi aynı boşluğa geri döndüm. Bakın yine üçlü trabzan yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 2 kere doladım. Buraya da 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2 kere doladım. İkinci üçlü trabzanım. Bakın arkadaşlar son bir boşluğum kaldı. Buraya da yine 2 kere dolayıp 2 adet üçlü trabzan yapacağım. Bakın bu 1, bu da 2. Bakın sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen zincire atlıyorum. Ne dedim? Ben zincirleri trabzan olarak kullanmıyorum dedim. Hemen zincire atlıyorum. Zincirden sonraki ikili trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum ve bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. İpinizi güzelce sıkıştırın arkadaşlar. Bakın pandamızın kafa şekli bu şekilde. Kulaklarla hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın öncelikle size batacağınız noktaları söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar her bir trabzanın şu şekilde tepe boşlukları var. Kulakları yaparken bakın bu tepe boşluğuna komple batmayacağız. Bakın şu şekilde üstten baktığınız zaman başak görünümlü zincirler var. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bakın ben bu zincirin ön kanadını almayacağım. Bakın şöyle ortadan girip arkadaki kanadını alacağım. Ama devam ettirip şu alttaki ipi de alacağım. Yani arka kanadı ve arka kanadının altındaki ipini birlikte almış olacağım. Bakın buralar batacağınız noktalar. Önce bunu göstereyim. Peki kulağı nereye yapacağız? Bakın pandanın yüz şeklinin şu geniş tarafını yani en son kaydırma yapıp bitirdiğimiz tarafını alta verdiğiniz zaman bakın şu iki yanda
En son aynı boşluğun içerisine 2 adet ikili trabzan yapmış olduğumuz boşluk var. Bundan sonra zaten arkadaşlar tekli trabzan yapmıştık. Bakın bu 2 adet ikili trabzan bittikten hemen sonraki boşluğa batacağız. Bakın hemen sonraki boşluk burası. Ama bunun bakın arka kanadı ve alt tarafındaki ipini batacağız. Şayet bu şekilde kafanız karışırsa arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. En son bakın kaydırma yapmış olduğumuz boşluk burası. Bu boşluktan sonra bu boşluğu saymadan 12 adet tepe noktası sayın, trabzan sayın. Bakın en son kaydırma yapmış olduğum boşluk burası. Buradan itibaren 12 sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet saydım. 13.'nün içerisine batacağım arkadaşlar. Ama 13.'nün tabii ki arka kanadına ve arka kanadının altındaki ipe batacağım. Bakın bu noktaya batacağım. Şimdi hemen bir adet zincir oluşturalım öncelikle. Şimdi bir adet zincirimi oluşturdum. Şimdi 12 adet saydıktan sonra yahut şu 2 adet aynı boşluğa yapmış olduğum trabzanı atladıktan sonra bakın bir adet tekli trabzan var bunda. Bunun hemen zincirinin arka kanadına ve onun altındaki ipe batıp bir adet ilmek alıp bakın sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın tığımın üzerine çok affedersiniz tığımın üzerine ip alıyorum. Bir sonraki boşluğa girip buraya 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Yeniden tığımın üzerine ip alıyorum arkadaşlar. Bu defa bakın bir sonraki boşluğa geçip 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikinci ikili trabzanımı yaptım. Yine tığınızın üzerine ip alın. Bir sonraki bakın gittikçe büyüttük. Sık iğne yaptık, tekli trabzan yaptık, ikili trabzan yaptık. Şimdi küçülteceğiz. 2 adet tekli trabzan yapacağız. Aynı boşluğun içerisine bakın ikinci tekli trabzanımı yaptım. Ardından arkadaşlar bir sonraki boşluğa girin. Bir adet sık iğne yapın. Bir zincir çekerek bu bölümü böyle güzel sıkılayın arkadaşlar. Şöyle gizleyebileceğiniz kadar bir miktar ip bırakıp ardından kesebilirsiniz. Şimdi birinci kulağımız bitti. İkinci kulağımızı nereye yapacağız? Bakın aynı husus burada da geçerli. İster buradan bakın ikili trabzanın bittiği yer neresi? Bakın ikili trabzanımız bizim 2 adet ikili trabzanımız bakın tam şu noktada bitmiş. Pardon. Evet tam şu noktada bitmiş. 2 adet ikili trabzanımız tam şu noktada bitmiş. Burada 5 boşluğa çalışmıştık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki şu boşluğa batmamız gerekiyor. Yahut bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Zincirinizi oluşturun önce, kilit zincirinizi. Bakın tekrar kontrolünü yapalım. 2 adet ikili trabzanım burada bitiyor. 5 adet boşluk lazım bana, değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bakın o zaman buradaki kaç trabzan atlamam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 5 tekli trabzan atlıyorum. Trabzandı sanırım bunlar. Sık iğne değildi. Sanırım trabzandı. Çok önemli değil arkadaşlar. 5 boşluk atlayın. Bakın 6. boşluğunuzun içerisine girin ve buradan bir adet ilmek alarak sık iğnenizi yapın. İpinizi de gizleyin arkadaşlar bu aşamada. Hemen bakın tığınızın üzerine ip alın. Sonraki boşluğa girip 2 adet tekli trabzan yapın. 1, 2. Bir sonrakine geçin arkadaşlar. Bakın tığınızın üzerine ip alın. Buraya 2 adet. Şöyle alttakine batamadım arkadaşlar. Şöyle alttakine de batayım. Tamam. 2 adet ikili trabzan yapıyoruz buraya. Bakın bu birinci ikili trabzanım. Bu da ikinci ikili trabzanım. Tekrar tığınızın üzerine yapalım. Bakın bu boşluğa 2 adet tekli trabzan yapın. 1, 2. Bakın hemen son boşluğa geçiyorum. Buraya bir adet sık iğne yaparak kulağı bitiriyorum. Hemen bir zincir çekiyoruz. Ve burayı gizleyebileceğimiz kadar
uzun bırakıyoruz ipimizi, ardından kesiyoruz. Bakın bu da ikinci kulağımız. Pandamızın kulağı da bakın arkadaşlar bu şekilde. Bakın hemen şu şekilde pandanın gözüne geçelim arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini bakın birlikte yapalım. Bunun için arkadaşlar bakın 7 adet zincir çekeceğiz öncelikle. 1 adet zincir çektim. Bunu kilit zinciri olarak kullanacağımdan 7 adet zincirime dahil etmiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar çok sık olmayan 7 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın son çektiğim yani bu 7. zinciri atlayıp bir önceki zincirin içerisine geçiyorum ve 1 adet sık iğne yapıyorum. Sonraki 4 zinciri arkadaşlar sırasıyla birer adet tekli trabzan yani çakma trabzan yapacağız. Bakın sonrakine geçtim, 1 adet tekli trabzan yaptım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Bir sonrakine geçtim. Bakın ikinci tekli trabzanımı yaptım. Yine tığımın üzerine ip aldım. Üçüncü boşluğa üçüncü tekli trabzan. Bakın dördüncü zincirin içerisine giriyorum. Dördüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar son bir zincirimiz kaldı. Buraya da yine 1 adet sık iğne yapıp bitireceğiz. Pardon arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bakın aşağıya doğru bir kavis şekli var. Bunu nasıl vereceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın ben en son fark ettiyseniz zincirle bitirmedim. Şimdi bunu bakın isterseniz şu en son yapmış olduğunuz başlangıçta olan ipinizle şu en sonuncu ipinizi birbirine bağlayarak elde edebilirsiniz. Bakın bu bir yöntem. Çok sıkmayın. Yahut arkadaşlar bakın yine düğüm yapabilirsiniz ama öncesinde isterseniz bakın ipinizi şu altta kalan kısa olan ipinizi şöyle bir kademe yukarı çekin. Böyle daha güzel bir kavis verebilirsiniz. Bakın burası yuvarlanmış oldu. Ardından arkadaşlar bakın bu ipinizi de bir içeri çekin. Onu da bir çapraza alın. Bakın bu şekilde daha güzel bir şekil oluyor. En son yine dilerseniz şu formu çok fazla bozmadan bir bağlayabilirsiniz. Bakın hemen birlikte bir bağlayalım. Evet. İpinizi de bir miktar uzun tutun ki arkadaşlar bakın şuraya dikebilirsiniz. Dikeceğim mesafe tam burası olacak arkadaşlar. Onu da nasıl düşündüm onu da söyleyeyim size. Bakın iki kulağın arasında şu tam ortada kalan 2 tane trabzan var. Bu iki trabzanı açıkta tutacağım. Trabzanlardan birinin sağına yerleştireceğim bunu. Diğer parçayı da diğer trabzanı bakın soluna yerleştireceğim. Dolayısıyla bakın arada benim 2 tane trabzanım olacak. Ben bu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi ağız burun bölümünü de hemen size şöyle bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın bunun için arkadaşlar yine sihirli halkanızı oluşturuyorsunuz. Sihirli halkanın içerisine 10 adet tekli trabzanınızı yani çakma trabzanınızı yapın. Ardından sıra sonunda birleşimlerinizi yaptıktan sonra bir zincire bir üst sıraya geçin. Daha sonra arkadaşlar bu birinci sırada yapmış olduğunuz 10 adet tekli trabzanın her birinin tepe boşluğuna 2'şer defa batarak tekli trabzan yapın. Yani her birine 2 adet tekli trabzan yapacaksınız. Dolayısıyla sıra sonunda 20 adet tekli trabzan elde etmiş olacaksınız. En son yine sıranızı birleştirin ve 1 adet zincir çekerek bakın şu şekilde kitleyin. İpinizi uzunca tutun arkadaşlar. Bakın hem bunu buraya birleştireceğiz. Bakın hem şu şekilde birleştireceğiz. Hem de arkadaşlar birleşimimizi yaptıktan sonra bakın şu siyah parçaları da ben birleştireceğim. Ardından beyazla şunun içerisine bittikten sonra göstereceğim zaten size. Şöyle bir mesela şu noktadan çıkacağım. Şöyle bir noktadan çıkacağım. Hemen bir sonraki noktadan girip gözün içinin şöyle bir beyazını oluşturacağız. Pandanın hemen bir son halini de paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Bakın tüm parçalar dikildikten sonra şekli bu. Yalnız şuraya burun yapmayı unutmayın arkadaşlar. Söylemeyi unuttum ben size. Bakın ben şu ağız parçasını ağız bölümüne diktiğimiz parçayı yaptıktan sonra dikmeden önce bakın sihirli halkanın ortasından siyah ipimi geçirdim. Hemen bir sıra yukarıdan tekrar girdim. Ardından arkadaşlar bakın şuradan
çıkıp şuradan girdim. Sonra bir tur daha girdim. Hepsi bu arkadaşlar. Bunu da iğneyle yaptım zaten. Biliyorsunuz diğer partlarda da anlatıyorum zaten bunları nasıl yapacağınızı. Bakın son hali bu. Arkadaşlar ayı figürüyle devam edeceğiz. Yalnız ayı figürünün bakın arkadaşlar kulaklar dışında kafa şekli birebir panda şekliyle aynı. Dolayısıyla bunun örülüşünü size yeniden gösterip vaktinizi almak istemiyorum. Yapacak arkadaşlar videonun hemen başında, bu videonun başında pandanın kafasının yapılış şeklini anlatıyorum. Oradan faydalanarak bakın ayının başının şeklini yapabilirler. Biz kulaklarla devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü pandanın kulaklarıyla ayının kulakları farklılık arz ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar ayının kafa şeklini pandanın kafa şekliyle birebir aynı örerek sadece kulak detaylarını yapacağız. Şimdi kulak detaylarıyla devam edelim. Hemen ayının kulaklarına geçelim. Bakın arkadaşlar benim en son kaydırma yaparak ipimi kestiğim nokta burası. Şimdi bakın burayı alt tarafa vereceksiniz. Yani ayının suratının geniş tarafı burası. Kulaklar buraya gelecek. Burada daralan bölüme gelecek. Şimdi bakın öncelikle size bir yerini göstermeye çalışayım. Bakın şurada benim en son aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yapmış olduğum yer var. Bakın bundan sonra 3 adet tekli trabzan yapmışım ayrı ayrı boşluklara. Şimdi bakın biz buradan sonraki boşluğa yani bu tekli trabzana başladığımız boşluğa kulağı yapmaya başlayacağız. Yalnız batış yapacağım yeri de göstermem lazım arkadaşlar. Bakın her trabzanın tepesinde şu şekilde boşluklar var. Ama biz bu boşluklara komple batıp şu gördüğünüz iki ipi birden almayacağız. Bakın şöyle bak üstten baktığınız zaman buradaki zincirler bakın başak desenli. Şimdi bu zincirlerin ortasından geçiyorsunuz. Bakın 2 tane kanadı var. Biri ön kanat, diğeri arka kanat ya da ön bacak, arka bacak artık nasıl tabir ederseniz. Bakın bu başak deseninin şu şekilde üstten içinden geçeceğim. Bu arkadaki kanadı alacağım öncelikle. Ardından bakın bu kanadın hemen altında şöyle tek başına duran yine bir ip var. Bu ipe de batacağız arkadaşlar. Şimdi bakın yerini gösterdim size ama yine de net çünkü kamerada bazen çok net gösteremeyebiliyoruz arkadaşlar bunları. Bakın yine de şu şekilde söyleyeyim size arkadaşlar. En son benim kaydırma yapmış olduğum boşluk burası. Bu boşluktan sonra saymaya başlıyorum. Bu boşluğu da kaydırma yaptığım yeri dahil etmiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zinciri atlayacaksınız arkadaşlar. Bakın 13. zincirin içerisine başlayacağız. Şimdi bakın hemen bir adet ilmek oluşturalım öncelikle. Bakın bir adet ilmeğimizi oluşturduk. Ardından kaydırma yaptığımız boşluktan sonra saymaya başladığımız 13. boşluğa bakın tığımı şu şekilde değil arkadaşlar. Bakın başak deseninin içerisinden geçiyorum ve arkadaki boşlukta arkadaki ipin de içinden geçiyorum keza aynı şekilde. Bakın buradan bir adet ilmek aldım ve bir adet sık iğne yaparak ipimi buraya bağladım. Şimdi bakın bir sonraki boşluğa 2 adet tekli trabzan yapacağız. Hemen tığımın üzerine ip alıyorum ve sıradaki boşluğun bakın yine arkadaki kanada ve alttaki ipe geçiyorum arkadaşlar. Buraya 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Yani çakma trabzan yapıyorum. Ardından bakın yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet sık iğne yaparak bakın kulağın açık renk parçasını bitiriyorum. En son bakın bir adet zincir çektim. Ya da zinciri isterseniz çekmeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ben çekmeyi tercih ediyorum. Bakın hemen ipimi kestim. Bakın arkadaşlar hemen diğer kulağa geçeceğiz. Diğer kulak için yine hemen bir adet ilmeğimizi oluşturalım. Aynı şeyi yapacağız ama nereye batış yapacağınızı göstereceğim yine size. Bakın yine bu tarafa geçtiğimde aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yaptığım yer burası. Demek ki benim bir sonraki tekli trabzanların tepe boşluğuna girmem lazım. Yani 1, 2, 3. 3
boşluğa girmiştik burada. Burada da demek ki buradaki 1, 2, 3 boşluğa gireceğim. Bakın arada benim kaç zincir atlamam gerekiyor? Kaç boşluk atlamam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşluk atlayıp 10. boşluğun içerisine gireceğim. Yine tekrar sayalım arkadaşlar. Bir hata olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet 9 boşluk atlayıp 10. boşluğun içerisine gireceğiz. Yalnız ne dedik? Boşluğun içerisine komple girmiyoruz arkadaşlar. Bakın arka kanada girdim. Alttaki ipin içinden de geçtim. Bir adet ilmek aldım. Sık iğne yaptım. Ardından tığımın üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa yine arka kanada batıyorum arkadaşlar. Hep arka kanada batacağım. Bakın hemen 2 adet tekli trabzan yaptım. Ardından bir sonraki boşluğa geçtim. Bu defa sık iğne yaparak kulağın açık renk bölümünü bitirdim. Ben zincir çekmeyi tercih ediyorum bitişlerde. Siz dilerseniz çekmeye de bilirsiniz. Ama ben biraz işi garantiye almak istiyorum. Arkadaşlar kulakların bakın açık renk bölümünü yaptık. Şimdi yine ana rengimize geri dönüyoruz, kahverengine. Bakın hemen bir adet ilmek oluşturuyorum öncelikle. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Açık renk ipimin şurada bakın ilk batmış olduğum noktası var. Bundan bir önceki boşluğa gireceğim. Bakın yine yalnız bu başak deseninin sadece arka kanadına ve onun altındaki ipe giriyorum. Bakın bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından arkadaşlar bakın ilk yapmış olduğunuz sık iğnenin tepe boşluğuna girin. Şöyle bakın. Biraz sık olmuş burası arkadaşlar, giremedim. Evet. Bakın ilk boşluğa girdim. Bir adet sık iğne yaptım. Ardından bakın bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir sonraki boşluğa 2 adet sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bir sonraki boşluğa geçip 2 adet sık iğne yapıyorum. Şöyle şu ipi de arkaya doğru gizleyelim. Hemen ardından arkadaşlar bakın açık renk ipimi burada bir sık iğne yapmıştım açık renk iple. Ondan sonraki boşluğa gireceğim ama bakın yine arka kanada ve onun altındaki ipe batarak yapacağım bunu. Bakın şu şekilde ipimi geçiremedim arkadaşlar. Pardon, tığımı geçiremedim. Evet. Bakın bir adet ilmek aldım. Buraya da bir adet sık iğne yaparak bir adet zincir çekin. Bakın kulağın birini bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar diğer kulağı da aynı şekilde yapıp Şimdi arkadaşlar bakın ayıcığın şu ağız bölümünün parçasını da ben örüp birleştirdim. Hemen bu bölümü hızlı bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar. Sihirli halkanın içerisine 10 adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Sıra sonunda birleştirip bir zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Ardından bu defa bir önceki sırada yapmış olduğunuz 10 adet tekli trabzanın her birinin tepe boşluğuna 2'şer adet tekli trabzan yapıyorsunuz. Dolayısıyla bakın sıra sonunda 20 adet tekli trabzanınız olacak. Sıra sonunda başlangıç noktasıyla bir ilmek kaydırma yöntemiyle arkadaşlar birleştirin. Ardından bir zincir çekerek uzunca ipinizi kesin. Bu arada sihirli halkanızı daraltmayı, sıkıştırmayı unutmayın arkadaşlar. İpinizi bakın bir miktar uzun kesin çünkü arkadaşlar bakın bu şekilde birleştirme yapacaksınız, dikeceksiniz daha sonra. Eğer yapıştırma yapmayacaksınız. Yani dikecekseniz arkadaşlar ipinizi uzun tutun. Yapıştırabilirsiniz. Ama ben kendi adıma çok önermiyorum. Çünkü hani birkaç yıkamadan sonra bu yapıştırılan yerler ayrılıyorlar. O konuda bilginiz olsun. Yalnız bakın şu parçayı dikmeden önce şöyle bakın sihirli halkanın şu orta noktasının hemen üstünde. Yani birinci tekli trabzanların hemen birinci sırasında bakın şu şekilde bir burun yaptım arkadaşlar. Tamamen göz kararı yaptım. Yani bir ortalama şurası orta noktası arkadaşlar. Bunun bir öncesinden iğnemi çıkardım. Bir boşluk atladım, bir sonrakine iğnemi geçirdim. Sonra bu şeyi tekrarladım.
ipi yeniden attım. Ben 2 kat yaptım yani. Siz isterseniz hani daha fazla kat sayısını da arttırabilirsiniz. Daha kalın bir burun istiyorsanız. Şimdi gözler için ise arkadaşlar tamamen düğüm tekniğiyle yaptım. Birçok hayvan figürümüzde bunu yaptığımız için tekrarlamayacağım. Keza burun da aynı şekilde birçok hayvan figüründe tekrarladık. Yalnız gözlerin yapılışını bilmeyen ya da hatırlamayan arkadaşlarımız için Part 2'de kedi ve ahtapot figürlerini anlattığım bir video var. Orada kedinin ve ahtapotun gözlerini tamamen bu şekilde düğüm yöntemiyle yapmıştım. Oradan bakabilirler, faydalanabilirler. Bakın hemen şöyle bırakarak son halini. Bakın bu arada iplerimin bir kısmını gizledim. Gizlemeye devam edeceğim. Ardından keseceğim zaten. Çok uzun uzun gizlemeye gerek yok. Zaten belki gizlemeye de bilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kare figürümüze dikildiği için bunlar altta kalacak açıkçası. Çok da önem arz etmiyor. Bakın hemen son halini bir sizinle şöyle bir paylaşayım. Belki hani gözün, burnun yerini görüp yapmak isteyen arkadaşlar olur. Tilki motifiyle devam edelim arkadaşlar. Bakın yine sihirli halkamızı yaptık. Sihirli halkamızın içerisine 12 adet ikili trabzan yaptık arkadaşlar birinci sırada. İkinci sıraya geçtiğimizde bakın bu 12 adet ikili trabzanın her birinin tepe noktasına ikişer defa batarak sıra sonunda 24 adet ikili trabzan elde ettik. Üçüncü sıraya geçtiğimizde arkadaşlar her trabzanın tepe noktasına bir tek batıyorsunuz, bir sonrakine çift batıyorsunuz. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift şeklinde batarak sıra sonunda 36 adet ikili trabzan elde ediyorsunuz. Bakın en son ilk yapmış olduğunuz trabzanın tepe boşluğundan bir ilmek alarak kaydırmanızı yapın. Bir zincir çekerek bakın şöyle sadece ipinizi gizleyebileceğiniz kadar bir miktar ip bırakın. Ardından bu parçanızı kenara bırakın arkadaşlar. Bakın şimdi tilkinin turuncu parçasını birlikte yapacağız. Şimdi bunun için arkadaşlar bakın öncelikle 4 adet zincir çekeceğim. Bakın ilk zincirimi çektim. Yalnız bu benim kilit zincirim olacak. Dolayısıyla sayacağım 4 adet zincire bu ilk çektiğim zinciri dahil etmiyorum. Bakın hemen 4 adet zincirimizi çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın 4 adet zincir çektik. İlk çektiğimiz zincirin bakın şu tığınızın üzerine ip alın tabii ki ikili trabzan yapacağız çünkü bakın ilk çektiğimiz zincirin şu şekilde tepe boşluğuna girin içindeki boşluğa girin bakın bir adet ilmek alın tığınızın üzerindeki 3 adet ilmeği ilk 2 ilmeği birlikte sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanınızı yapın. Bakın başlangıçtaki şu zincirimizle birlikte 2 adet trabzan elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakın bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bir sonraki sıra için bakın öncelikle bir adet zincir çekin ve örgünüzü çevirin. Üstüne devam edeceğiz çünkü arkadaşlar. Bunun için bakın ilk başlangıçta bizim şurada yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepe noktası var. Bakın buraya 2 adet sık iğne yapacağız. Bakın hemen sık iğnelerimizi yapalım. Birinci boşluğa arkadaşlar birinci sık iğne, yine aynı boşluğa ikinci sık iğne. Bakın sırada şöyle 3 adet zincirim var benim. Bunu yine ikili trabzan olarak kabul etmiştim hatırlarsanız. Bunun bakın şurada en üst noktası var, en üst boşluğu var. Buraya girerek 2 adet sık iğne de buraya yapın arkadaşlar. Bakın 2 adet sık iğnemizi yaptık. Ardından bu defa arkadaşlar 3 zincir çekin. 1, 2, 3 ve örgünüzü yeniden çevirin. Şimdi arkadaşlar bu defa ikili trabzan yapacağız. Bakın zincirimizin hemen dibindeki ilk tepe boşluğundan başlayacağız. Bakın buraya tığımın üzerine ip alıyorum. 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikinci ikili trabzanımı da yaptım. Şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım arkadaşlar. Şimdi bakın ilk boşluğa 2 adet ikili trabzan yaptık. Bir sonrakine geçiyoruz. Bakın yine tığımın üzerine ip aldım. Yine buna da 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Bakın buna da 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Son bir boşluğum kaldı arkadaşlar. Bakın buraya 3 adet ikili trabzan yapacağım. Neden? Bakın başlangıçtaki ilk boşluğa 2 adet ikili trabzan yaptım ama bakın bunun öncesinde de 3 adet zincir var. Dolayısıyla bakın bu zincirle birlikte 3 adet ikili trabzan olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın sonuncuya 3 adet ikili trabzanınızı yapın. Bakın 1, aynı yere tekrar giriyorum. 2
ve aynı yere bir kere daha giriyorum. Bakın ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Yine bir adet zincir çekerek örgünüzü çevirin. Şimdi bu sırada arkadaşlar bakın her zaman şimdi büyütme yapıyoruz. Dolayısıyla bakın şu en baştaki sık iğnelerin trabzanlarınızın tepe boşluklarını lütfen unutmayın. Şimdi buraya bakın ilk bir adet zincir çektik. Örgümüzü çevirdik. Şimdi birinciye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya 1 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın buraya 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine geçip 1 adet yapıyorum. Bir sonrakine geçip 2 adet yapıyorum. Bir boşluğa 1 tane yapıyorsam bir sonraki boşluğa 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Bakın en son 2 adet yaptık. Bir sonrakine geçtim. 1 tane yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane yapıyorum. Bakın şurada bir tane daha var. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Ama bakın başlangıçta benim trabzan olarak kabul etmiş olduğum bakın şurada 3 adet zincirim var. Bir önceki sıranın başına başlarken. Bakın bunun da tepe boşluğuna lütfen batmayı unutmayın. Buraya da 1 adet sık iğnemizi yapacağız. Sığımı geçiremedim. Zinciri biraz sıkı çekmişim. Evet. Bakın 1 adet de buraya yaptım. Ardından bakın yeniden 1 adet zincir çekip örgümü yeniden çeviriyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar bakın birinci boşluğa bu arada arkadaşlar ölçerek yapın. Bakın eğer iki ipinizin kalınlığı farklıysa bazı iplerde bu kadar turuncu iple bu kadar sıra yeterli gelebiliyor. Ama bakın bana yeterli değil. Bakın benim şu orta noktaya gelmem gerekiyor. Dolayısıyla ben bir sıra daha yapacağım. Bakın bir adet zincir çektim. Şimdi yine ilk boşluktan başlamak üzere bakın birinciye 1 adet sık iğne yaptım. Sonrakine 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi birinciye bir tane tekli yaptık. İkinciye 1 adet çift yaptık. Bundan sonrakilere arkadaşlar 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift şeklinde gideceğiz. Bakın dolayısıyla bir sonrakine bir tane yaptım. Bir sonrakine yine bir tane yaptım. Bir sonrakine çift yapıyorum. Bir sonrakine bakın tek yaptım. Ondan sonrakine yine bir tane yaptım. Bir sonrakine çift yapıyorum. 1, 2. Bir sonrakine bir tane yapıyorum. Ondan sonrakine yine bir tane yapıyorum. Ne dedik? 2 tek 1 çift. Dolayısıyla sıradakine bakın 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine 1 yapıyorum. Ondan sonrakine yeniden 1 yapıyorum. Bakın şuraya çift yapıyorum. En son 1 adet boşluğum kaldı. Buna da girip 1 adet çiftimi, pardon 1 adet tek sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu miktar benim için yeterli. Şimdi kulakları yapmaya geçelim. Kulak için beyaz ipe geçeceğim ama bakın turuncu motifimdeki ipimi de koparmadım. Çünkü bu ipe devam edeceğiz. Şimdi bakın hemen beyaz ipinizle şöyle 1 adet ilmek oluşturun. Ardından arkadaşlar turuncu parçanızı alın. Bakın 3 adet sık iğne sayıp dördüncünün boşluğuna gireceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın burası 1. Şöyle bu tarafa da bakayım arkadaşlar. Burası genelde biraz kafa karıştırabiliyor çünkü. Bakın şurası 1, 2, 3 ve dördüncünün bakın içerisine girip şu şekilde 1 adet ilmek alıyorum. Ardından bakın 1 adet sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın yan yana, bu arada ipimi de gizleyeceğim. Yan yana 4 adet sık iğne yapacağız. Bakın bir sonraki boşluğa geçtim.
Pardon arkadaşlar, şu ipim biraz gevşek kaldı. Evet, bakın hemen bir sonrakine geçip ikinci sık iğneyi yaptım. Bir sonrakine geçip üçüncü sık iğneyi yaptım ve bir sonrakine girip yine dördüncü sık iğneyi yaptım. Şimdi arkadaşlar bir adet zincir çekip hemen örgümüzü çeviriyoruz. Bakın şimdi ilk sık iğnemin tepe boşluğu benim burası. Şimdi buraya atlayacağım. Hemen ikinciye geçiyorum. Bakın bir adet sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçtim. Buraya da bir adet sık iğne yaptım. Bakın sonuncu boşluğa da batıp yine buraya da bir adet sık iğne yapacağım. Toplam 3 adet sık iğne yaptık yani buraya. Şimdi yeniden bir adet zincir çekiyoruz ve yine örgümüzü çeviriyoruz. Bakın yine ilk boşluğu atlayacağım. İkinci boşluğa bir adet sık iğne yapacağım. Ardından bir sonraki boşluğa geçeceğim. Buraya da bir adet sık iğne yapacağım. Şimdi yine bir adet zincir çekin arkadaşlar. Yine örgünüzü çevirin. Bakın birinci boşluğu atlıyorum. Hemen ikinciye bakın bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından bakın bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu bizim birinci kulağımız. Şimdi ikinci kulağı yapalım arkadaşlar birlikte. Bakın yine hemen bir adet ilmek oluşturalım. Şimdi bakın arkadaşlar buradan 3 adet boşluk atlamıştık, dördüncüye girmiştik. Bakın buradan da yine önce 3 adet boşluk bırakacağız ama bakın burada yani bu ikinci kulağı yaparken örmeye bu taraftan başlayacağımız için bakın bu 4 tane daha saymamız gerekiyor. Yani toplam buradan 7 adet boşluk sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincinin içerisine batıyorum. Bakın 7. boşluğa battım. Şöyle ipimi bir çevireyim arkadaşlar. Evet. Buradan bir adet bakın. Tığımın üzerindeki ilmek duruyor. Hemen girip buradan bir adet daha ilmek aldım. Ve ikisini tek seferde çekerek bakın sık iğnemi yaptım. Şu kısa ipimi de gizleyeceğim bakın bu aşamada. Hemen yanına 3 tane daha sık iğne yapıyoruz. Hepsi ayrı boşluğa yalnız bakın. İkinci sık iğne, bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üçüncü sık iğne ve sonuncu boşluğa geçiyorum. Bakın dördüncü sık iğne. Ardından arkadaşlar bakın. Bir adet zincirinizi çekin. Örgünüzü çevirin. İlk boşluğu atlıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk boşluğumuz şurası bizim. Şurası. Burayı atlayıp hemen ikinci boşluğa bir adet sık iğne yapıyorum. İkinci boşluğa bir sonraki boşluğa yani bir adet daha sık iğne yapıyorum. Son bir boşluğum kaldı arkadaşlar. Bu benim ilk başlangıçta yaptığım sık iğne. Buraya da yine bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın ardından yine bir adet zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Birinci boşluğa atladık. İkinci boşluğa bir adet sık iğne. Üçüncü boşluğa bir adet sık iğne. Yine bir adet zincir çektim. Yine örgümü çevirdim. Yine ilk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğun içerisine bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından bir adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. İpinizi şu şekilde sıkın arkadaşlar bir miktar ki sökülmesin. Beyaz ipimizle kulakları yaptıktan sonra bakın turuncu ipime geri döneceğim. Bu defa arkadaşlar bakın komple etrafına bir sık iğne geçeceğim. Bakın ipime tığıma geçirdim. Bakın hemen köşede en son bir adet sık iğne yapmıştık. Hemen şuraya bir adet zincir çekin. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapın öncelikle. Bakın şu burun kısmının olduğu kenarla devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın her boşluğa bakın şurada gördüğünüz küçük küçük boşluklar var. Buralara şöyle birer kere batarak sık iğnelerinizi yapın. Eğer çok kasma olursa arkadaşlar bakın aynı boşluğa 2 adet sık iğne de yapabilirsiniz. Yeter ki örgünüz kasılmasın. Bakın hemen burun bölümüne geçiyorum.
Bakın şu köşeye bir kere girmem yetecek gibi görünüyor. Kasarsa ben de ikişer tane yapacağım. Bakın hemen şu boşluğa girmek istemiyorum. Acaba delik büyür mü diye. Bakın şuraya bir tane sık iğne yapacağım. Ya da bir önce boşluğa yapalım bakalım nasıl duracak. Boşluğa da yapabilirmişiz. Çok fazla bir şey değişmiyor. Bakın çok affedersiniz arkadaşlar. Bu aralar biraz boğaz problemim var arkadaşlar. Kronik faranjitim var. Onun için arada sesim çatallaşabiliyor. Boğazımı temizleme ihtiyacı hissediyorum. Onun için şimdiden özür diliyorum sizlerden. Biraz açılma oldu arkadaşlar. Ben bu boşluklara batmaktan vazgeçtim. Bakın hemen şu iplerin içerisine geçerek sık iğnelerimi yapacağım. Sizler de bu şekilde ayarlamalarınızı yapın arkadaşlar. Gözünüze hoş görünmediği zaman sık iğnenizin farklı bir versiyonunu deneyin. Bakın hemen burnun sivri noktasına geldim. Hemen buraya da bakın batacağım şimdi. Hemen bir batalım. Tabii burası biraz sıkı bir nokta olduğu için tığımızı geçirmekte azıcık zorlanacağız. Ama geçirecek miyiz? Evet, geçireceğiz. Şimdi bakın geçirdim. Hemen bir adet sık iğnemi yaptım. Ardından bakın bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir adet daha sık iğne yapıyorum. Bakın bu arada bu ipimi de şimdi yürüterek gizleyeceğim. Bakın burun köşesine 2 adet sık iğne yapmış oldum. Bakın hemen devam ediyorum. Dediğim gibi sık iğne sayısı vermiyorum. Sık iğnelerinizin sayısını siz kendinize göre belirleyin arkadaşlar. Yeter ki örgünüzde bir hem potluk oluşmasın hem kasma oluşmasın. Bakın yapa yapa gidiyorum. Hemen bakın şuraya batalım mesela. Buraya da bir adet sık iğnemizi yapalım. Devam edelim arkadaşlar. Bakın ipimi de yine gizlemeye devam edeceğim. Bakın hemen şuraya bir, mesela nereye batalım? Şuraya batalım. Sık iğne. Sık iğne olarak devam ediyorum hep arkadaşlar. Bakın hemen bir boşluğa, bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya da bir adet sık iğne yaptım. Burası bir köşe arkadaşlar. Bakın yine bir adet zincir çektim ve aynı boşluğa yeniden sık iğne bir yaptım. Bakın bu kenara döneceğim şimdi. Hemen bakın şuraya bir çıkalım mesela. Bir adet sık iğnemizi yapalım. Böyle ipimizi biraz daha yürütürsek tamamen kaybolacak zaten. Bakın hemen bir sonrakine geçtim. Bir adet sık iğne yaptım. Bakın artık şu ilk ipimi kaydırıp kulağa başladığım, pardon arkadaşlar, ilk kulağı yaparken bir adet sık iğne yapmıştım beyaz ipimle. Bakın hemen bu noktaya da giriyorum. Yine bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın bir üst sıraya geçeceğim. Yavaş yavaş sık iğne yapacağım. Bakın boşluklara girip birer adet sık iğnelerinizi yapın. Dediğim gibi sık iğne sayısı vermiyorum size. Çünkü benimki de stabil değil. Bazı yerlere bir tane, bazı yerlere iki tane yapabiliyorum. Bakın hemen şu kulağın sivri noktasına geçeceğim. Bir adet sık iğne yaptım. Hemen bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir adet daha sık iğne yapıyorum. Bakın bu defa da beyaz ipime biraz yürüteceğim. Bakın hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, bakın hep birlikte devam edelim isterseniz. Mesela şurada şu araya bir tane daha yapmam gerekiyormuş. Çünkü açıklık oluştu. Bakın devam edelim birlikte. Şu ipi de artık daha fazla gizleyemeyeceğiz. Şöyle arkaya atalım. Hı hı. Bakın şu ilk şurada ipimin, beyaz ipimin olduğu boşluğa yeniden girip bir sık iğne yapıyorum. Bakın buralara zaten yerleri belli arkadaşlar. Buralara birer adet sık iğne yapmanız yeterli. Her sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne yapmanız yeterli. Bakın hemen devam ediyoruz bu şekilde. Evet. Hemen diğer kulağa geçelim arkadaşlar. Bakın beyaz ipimin olduğu boşluğa girdim. Bir adet sık iğnemi yaptım. Hemen bakın devam ediyorum. Hemen şuraya bir tane daha yapabilirim. Bakın şöyle şu boşluğa bakalım bir. Evet, bir tane daha yapalım. Ardından arkadaşlar bakın şu kulağın sivri noktasına geçeceğim. Buraya bir sık iğne, ardından bir zincir, bir sık iğne daha yapacağım arkadaşlar. Bakın döndüm, devam ediyorum. Sanki şuraya yapsak daha güzel olacak gibi. Bakın şu boşluğa da giriyorum. Bunu arkadaşlar dediğim gibi sayı vermiyorum. Örgünüze göre ayarlayın.
Yeter ki herhangi bir potluk da yapmasın ama aynı zamanda kasma da yapmasın. Yani bir tane sık iğne fazla yapmışsınız, bir tane sık iğne eksik yapmışsınız. Bunun çok bir önemi yok. Önemli olan şöyle bir etrafında çerçeve geçin. Bakın başladığım noktaya geri döndüm. Oraya da bir sık iğne yaptım. Ardından bakın bir adet zincirinizi çekin. Hatta şuraya sanki yapmasak daha mı güzel olur acaba? Bir bakalım. Yok, yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir adet zincirimi çektim. İpimi uzun bırakacağım. Çünkü beyaz parçayı dikeceğim. Burada bir düğüm var arkadaşlar. Ben bunu sonra keserim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu parçayı bakın şu parçanıza dikeceksiniz. Şu şekilde. Evet. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi ben şöyle çok uzaklaştım galiba. Bakın tekrar göstereyim. Şu şekilde dikeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu parçayı dikip geri geliyorum. Tilkinin parçalarını diktim arkadaşlar. Bakın son hali. Şimdi düğüm tekniğiyle bakın arkadaşlar burun ve göz yaptım. Bunları yeniden anlatmayacağım. Çünkü birçok figürümüzde bu tekniği kullandık. Hatırlamayan yahut bilmeyen arkadaşlar Part 2'de yer alan kedi ve ahtapot figürlerinin yapımında ben bunu detaylı anlatıyorum. Oradan bakarlar. Aslında birçok figürde kullandım, ara ara anlattım da ama o partta detaylı anlattım arkadaşlar Part 2'de. Buradan faydalanabilirsiniz. Bakın tilkimizin son hali bu şekilde.